Merhaba Niyazi Bali'nin değerli izleyicileri. Paylaşacağımız videonun konusu Samiri'nin Böğüren Boğa masalıdır. Selam, bugün elimizde hepimizin bildiğini sandığı bir hikaye var. Musa, Samiri ve şu meşhur böğren buzağı meselesi. Evet, çok bilinen bir hikaye. Ama bu hikayeyi Niyazi Bali'nin gözünden onun büyüteciyle inceleyeceğiz. Ve Balin diyor ki, bu olay basit bir putperestlik hikayesi falan değil. Hiç değil. Aksine, kitle psikolojisi ve inancın doğası üzerine şifrelenmiş bir metin olduğunu söylüyor. İşte bizim amacımız da bu şifreleri çözmek. Yani orada da gerçekten altından bir buzağı var mıydı? O böğürme sesi nereden geliyordu? Ve Samiri? Kötü adam mıydı gerçekten? Aynen öyle. Samire aslında kimdi? Niyazi Bali'nin izinden giderek bu bildik hikayenin hiç bilmediğimiz katmanlarına inmeye hazırsanız başlayalım. Niyazi Bali'nin yaptığı temel şey aslında bizi kelimelerin düz anlamından alıp sembolik anlamına taşımak. Yani masal gibi okumayın diyor. Kesinlikle bunu bir psikoloji, bir sosyoloji metni gibi okuyun diyor. Özellikle de Bali'nin altını çizdiği bir nokta var ki çok önemli. Nedir o? Bu anlatının, yani bu spesifik detaylarla Tevrat'ta olmadığını, Kur'an'a özgü olduğunu vurguluyor. İşte bu, ona göre olayın tarihsel bir olaydan çok evrensel bir insanlık durumunu anlatan bir metafor olduğunun en büyük işareti. Anladım. O zaman bu metaforu en başından Niyazi Bali'nin gözünden takip edelim. Hani geleneksel anlatıda İsrailoğulları Mısır'dan çıkarken yanlarına altınlarını, mücevherlerini alırlar ya. Evet, hep böyle biliriz. İşte Balin burada frene basıyor ve çok mantıklı bir soru soruyor. Yüzyıllardır köle olarak çalıştırılan bir halk nasıl olur da Mısır'dan çıkarken yanına çuvallar dolusu altın alır? Bu mümkün mü? İşte Bali'nin bütün argümanını başlatan kilit soru bu. Onların Mısır'dan yüklendikleri şeyin fiziksel bir servet olmadığını, zihinsel bir alışkanlık olduğunu söylüyor. Zihinsel bir alışkanlık. Ne gibi? Apis öküzü kültürü. Bakın, Apis kültü Mısır'da sıradan bir inanç değildi. Yaşayan, nefes alan, kanlı canlı bir boğanın, Tanrı'nın yeryüzündeki yansıması olarak kutsandığı. Yani somutluğun zirvesinde bir inanç sistemiydi. Yani Tanrı onlar için soyut bir fikir değil. Değil, görebildikleri, dokunabildikleri, gücüne şahit oldukları bir hayvandı. Balin işte bu zihinsel kalıbın altın takılardan çok daha ağır ve tehlikeli bir yük olduğunu iddia ediyor. Anladım. Zihinlerinde somut bir tanrı imajıyla yola çıktılar. Peki, o zaman Samiri'nin halktan altınları toplayıp ateşe atması sahnesi ne olacak eğer ortada altın yoksa? O sahnede tamamen mecazi olmalı. Mantıken öyle. Hatta Balin burada daha da derine iniyor ve metnin orijinaline dikkat çekiyor. Ayetlerde ateşe attılar gibi net bir ifadenin olmadığını, sadece attılar dendiğini belirtiyor. Peki bu atma eylemi ne anlama geliyor? Evet, ne anlama geliyor? Balin, bu kelimenin Kur'an'daki başka bir Musa kıssasıyla olan bağlantısına işaret ediyor. Hani Firavun'un sihirbazlarının iplerini ve değnekleri attığı o meşhur sahne var ya. Evet, attıkları iplerin yılan gibi göründüğü an. İşte o karşılaştırma Balin'in argümanının temel taşlarından biri. Büyücülerin iplerini atması da fiziksel bir dönüşümden çok bir illüzyondu, bir niyet gösterisiydi. Bir aldatmacaydı. Tam olarak öyle. Balin, Kur'an'ın aynı kelimeyi kullanarak bu iki olay arasında zihinsel bir paralellik kurduğunu savunuyor. Yani ikisinde de mesele somut bir nesne yaratmak değil, bir fikri, bir niyeti, bir inancı ortaya dökmek. Demek ki İsrailoğulları da altınlarını değil, Zihinlerinde taşıdıkları o Apis kültünü, o somut tanrı arzusunu ortaya attılar, yani dışa vurdular. bir dakika, bu çok çarpıcı. Yani Balin'e göre olayın en başında suç mahallinde olması gereken iki temel delil. Altın ve ateş. Evet, altın ve ateş aslında hiç var olmadı. Bütün olay insanların zihninde başlayıp biten bir dışa vurum. Tam olarak öyle. Somut bir metalürji işleminden ziyade kolektif bir psikolojik dökülme anı yaşandı Balin'in okumasına göre. Peki o zaman hikayenin en akılda kalıcı, en mucizevi kısmına gelelim.
Böğren buzağı. Evet, o ses. Eğer ortada eritilmiş altından bir heykel yoksa, o meşhur böğürme sesi neydi? İşte Niyazi Bali'nin yorumu burada hikayeyi tamamen başka bir boyuta taşıyor. Bali'ne göre o ses bir heykelden değil, doğrudan halkın kendisinden geliyordu. Halkın kendisinden mi? Nasıl yani? Şöyle ki Musa onlara tamamen soyut, görünmeyen, dokunulmayan bir tanrı anlayışı sunmuştu. Ama Mısır'dan getirdikleri o zihinsel alışkanlık buna isyan ediyordu. İşte bu hoşnutsuzluk, bu homurdanma. Biz elle tutulur tanrımızı istiyoruz isyanı. Aynen o isyan. Balin'e göre Kur'an tarafından o toplumu aşağılayıcı bir dille öküz gibi böğürme olarak tasvir ediliyor. Yani bu bir benzetme. Tıpkı bizim günlük dilde çok gürültü yapan birine öküz gibi bağırma dememiz gibi. Kesinlikle. Bu inanılmaz radikal bir iddia. Çünkü bu bütün hikayeyi doğaüstü bir olaydan son derece dünyevi bir sosyopolitik isyana dönüştürüyor. Hikayenin en ikonik kısmı, yani ses çıkaran altın heykel, Balin'e göre hiç var olmamış. Evet ve bu yorum metindeki bazı mantıksal pürüzleri de ortadan kaldırıyor. Düşünsenize eski yorumcular cansız bir metal parçasının nasıl ses çıkardığını açıklamak için ne kadar zorlama teoriler üretmişler. İçine rüzgar atırdı gibi şeyler, evet. İçine rüzgar giriyordu da Cebrail'in atının toynağından alınan toprakla birleşince ses çıkıyordu gibi. Balin bunlara gerek olmadığını söylüyor. Hatta bu fikrini desteklemek için başka bir ayete işaret ediyor. Hangi ayete? Ayette onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor. Onlara ne bir zarar ne de bir yarar sağlayabiliyordu deniyor. Evet. Balin diyor ki eğer bu gerçekten mucizevi bir şekilde ses çıkaran bir heykel olsaydı, ayetin bu şekilde onu acizlikle suçlaması anlamsız olurdu. Bu ifade asıl meselenin bir nesne değil, toplumun kendi içindeki akılsızca isyanı olduğunu gösteriyor. O böğürtü ilahi bir cevabın değil, insani bir tepkinin sesiydi. Anlıyorum. Peki ortada bir heykel yoksa ve ses halkın kendi isyanıysa, o zaman Samiri'nin bu hikayedeki rolü ne? Geleneksel anlatıda o, halkı yoldan çıkaran şeytani bir figür. Ama eğer yoldan çıkan halkın kendisi ise, Samiri tam olarak ne yapmış oluyor? evet, ne yapmış oluyor? İşte Balin'in yorumu burada tamamen ters köşe yapıyor ve en radikal iddiasını ortaya atıyor. Samiri'nin Kur'an'daki savunmasına dikkat çekiyor. Ne diyordu Samiri? Ben onların görmediği bir şeyi gördüm. Resul'ün izinden bir avuç eser aldım ve onu attım. Geleneksel yorumu bunu Musa'nın bastığı yerden toprak alıp heykele kattım, canlandır diye anlar. Ama Balin bunun tamamen yanlış bir okuma olduğunu söylüyor. Peki Balin nasıl yorumluyor bu ifadeyi? Onların görmediği şeyi görmek ne anlama geliyor? Balin'e göre Samiri'nin gördüğü şey toplumun psikolojisiydi. O, halkın soyut bir tanrı fikrine henüz hazır olmadığını, Mısır'dan getirdikleri o somut tanrı ihtiyacının hala çok canlı olduğunu gördü. Yani Musa'nın göremediği toplumsal gerçeği gördü. Çok ilginç. Samiri onlara yeni bir put yapmadı. Onların içindeki o putperestlik kültünü onlara bir ayna gibi yansıttı. Siz busunuz, sizin gerçeğiniz bu, yüzleşin dedi. Yani bir nevi kötü haberci gibi mi görüyor onu? Tam olarak toplumun nabzını Musa'dan bile daha iyi tutan bir sosyolog, bir provokatör haline geliyor Balin'in yorumunda. Sizin gerçeğiniz bu, yüzleşin diyen rahatsız edici bir ayna tutuyor onlara. Bu onu şeytani bir büyücü olmaktan çıkarıp neredeyse trajik bir figüre dönüştürüyor. Kesinlikle. Hatta Balin'e göre Samiri bu eylemiyle Musa'ya dolaylı olarak bir liderlik dersi veriyordu. Nasıl bir ders? Soyut vizyon ile somut gerçeklik arasındaki gerilimi gösteriyordu. Musa onlara zirveyi, soyut bir ideali sunuyor ama Samiri halkın o anki duygusal ve psikolojik ihtiyacını görüyor. Yani sen bu kitleyi bu soyut fikirle bir arada tutamazsın. Aynen. Onlara Kabe gibi, kutsal mekanlar gibi tutunacakları somut semboller vermek zorundasın demek istiyordu Niyazi Balin'e göre. Bu çok derin bir analiz. Peki hikayenin sonuna gelelim. Musa dağdan iniyor, olanları görüyor ve çok öfkeleniyor. Buzağı için onu kesinlikle yakacağız, sonra da denize savuracağız diyor. Eğer ortada somut bir heykel yoksa Musa neyi yakıp denize savuracaktı? İşte Niyazi Balin burada son ve en güçlü kanıtını sunuyor. Basit bir kimya gerçeğine işaret ediyor. Altın yanmaz.
Doğru, altın yanmaz, sadece erir. Evet, altını ateşe tutarsanız erir, şekil değiştirir ama yanarak kül olmaz ve külleri denize savrulamaz. Bu fiziksel olarak imkansızdır. O zaman Balin'e göre Musa'nın yok edeceğini söylediği şey fiziksel bir heykel değil, bizzat Samiri'nin ortaya çıkardığı ve halkın benimsediği bu somut tanrıya tapma anlayışı. Bu ideolojinin kendisi, o buzağı kültünü, o fikri yıkıp yok etmekten bahsediyordu. bu da önceki tüm parçaları birleştiren kilit nokta gibi. Eğer buzağı bir ideoloji ise, o zaman Balin'in bu yorumu günümüze de bir kapı açıyor demektir. Tam da o kapıyı açıyor. Çünkü ideolojiler ve tapınma nesneleri asla yok olmaz. Sadece şekil değiştirir. Tam da bu noktaya geliyor Balin. Musa'nın o ideolojiyi yok etme çabasının tam olarak başarılı olamadığını, çünkü insanın somut olana, sembollere duyduğu ihtiyacın evrensel ve zamansız olduğunu vurguluyor. O ihtiyaç bugün de devam ediyor. Günümüzdeki putlarımız yani. Balin'in bu konudaki tespiti ne? Bizi yöneten, hayatımızı yönlendiren, onsuz yapamadığımız her şeyin modern putumuz olabileceğini söylüyor. Ve çok çarpıcı bir örnek veriyor. Nedir o? Bir cep telefonunun, diyor Balin, Samiri'nin buzağısından çok daha etkili bir put olduğunu, çünkü hayatımızı ondan çok daha fazla yönlendirdiğini söylüyor. Bu cep telefonu benzetmesi çok güçlü. Çünkü bir puta tapınmanın ritüelleri vardır. Balin'in mantığıyla düşünürsek sabah uyanır uyanmaz ilk ona bakmak. Evet, bildirim gelince kalbinin hızlanması. Ondan ayrı kalınca anksiyete ve yoksunluk hissetmek, bunlar modern insanın en yaygın ritüelleri değil mi? Kesinlikle. Balin'in tanımına göre put, önünde eğildiğin bir heykel değil, hayatının algoritmasını yazan şeydir. Seni yöneten, neye sevineceğini, neye üzüleceğini, kime öfkeleneceğini belirleyen güçtür. Bu anlamda bir sosyal medya akışı, buzağdan çok daha sofistike bir put. Çok daha tehlikeli. Çünkü ne düşüneceğini sana fısıldar, üstelik sürekli böğürür, bildirim sesleriyle, sürekli akan içeriklerle dikkatini talep eder, hayatının merkezine oturur. Ve Balin, bu modern putları yaratanları da, yani büyük teknolojik kaşifleri, bilim insanlarını da bir nevi resullükten pay alanlar olarak görüyor değil mi? Tıpkı Samiri gibi. Evet, bu onun en provokatif fikirlerinden biri. Nasıl peygamberler toplumlara yeni bir yaşam biçimi getiriyorsa, interneti veya yapay zekayı icat edenlerin de toplumun yaşam tarzını, ahlakını kökünden değiştirdiğini söylüyor. Onlar da kitlelerin görmediği bir şeyi gören ve hayatı yeniden şekillendiren figürler. Bu anlamda Samiri, Balin'in gözünde tarihteki ilk teknokrat ya da sosyal mühendis prototipi gibi duruyor. Aynen öyle. Vay canına, yani Niyazi Balin'in bu analiziyle Musa'nın buzağı antik bir dini hikaye olmaktan çıkıp insanın teknolojiyle ve kendi psikolojisiyle olan ebedi mücadelesinin bir alegorisine dönüşüyor. Tam olarak bu. Niyazi Bali'nin yorumu, hikayenin derinlerde insan psikolojisiyle ilgili olduğunu anlatıyor. Soyut bir ideale inanmanın zorluğuyla, gözle görülür, elle tutulur sembolleri olan insani ihtiyaç arasındaki o bitmeyen gerilimi gözler önüne seriyor. Ve bu okumada Samiri basit bir kötü adam değil. Değil, bu sarsıcı gerçeği en çıplak haliyle herkesin yüzüne vuran bir katalizör olarak karşımıza çıkıyor. O, Musa'nın idealist projesinin yumuşak karnını, yani insan faktörünü ortaya çıkaran kişi. Niyazi Balin'in bu analizi, binlerce yıldır okunan bir metne gerçekten de yepyeni bir pencere açıyor. Ve bu pencereden bakınca dinleyici olarak size de şu soruyu bırakıyor. Evet. Sizin hayatınızda farkında olmadan taptığınız, hayatınızın algoritmasını yazan, bildirim sesleriyle son dakika haberleriyle adeta böğürerek sizi sürekli kendine çağıran o modern sofistike buzağlarınız neler olabilir?